Allah'ım, kullarının kalplerini, insanlığın kalbini sana ve senin davana aç diye dua yalvarmadığım gün yoktur. Bu ufku nasıl yakalayabiliriz ve nasıl devam ettirebiliriz? Bu ufku yakaladığımı söyleyemem ben. Ama onu ben bir insanlık borcu, bir vefa borcu sayıyorum. Gerçekten yani kardeşlerim derken, erkan derken varsa şayet bu davada şu anda erkan varsa, yoksa duanın bir yanı yokluğa gidiyor. Sahipler varsa şayet içindeler bu işin. Ama şimdilerde mülazam itibariyle ben kardeşlerimden başlıyorum. Yok farz ettiğim bir zeminde nefes tüketmek istemiyorum. Kardeşlerim, dostlarım, taraftarlarım, muhiplerimiz daha doğrusu hizmet adına ve bir de şu anda mütemerrit bile olsa fakat sana uyanacak, sana uyanma istidadı olan insanlar var. İşte onlar dahil. Hepsinin kalbinde imanı öyle pekiştir ki bir anı seyyale kayma yaşamasınlar. Diyorum yani her gün. Ve gönüllerini öyle ibadet duygusuna, tutkusuna çevir ki onu cismani ve bedeni arzu ve iştahalarının üstünde tutsunlar. Bizi ve onları bütün korktuklarımızdan azade kıl diyoruz. Evet. Şerlerden bizi emin eyle gibi mülazalarla her gün belki birkaç defa bazen icmalıyla, bazen tafsiliyle, bazen mesela dünyanın her yanındakiler demek suretiyle, tafsiliyle, bazen de en geniş dairede ne zaman söyledimse hepsi için bir kere daha söylemiş kabul et demek suretiyle, icmaliyle demeyi bir masariyet, belli bir noktaya gelme manasını almıyorum, algılamıyorum. Bunu bir insan olarak insanlığa karşı bir vefa borcu sayıyorum. O insanların öyle olmadıkları zaman gidecekleri yer endişesiyle söylüyorum. Öyle oldukları zaman bu dini mübin İslam'a güçlü omuzların omuz vereceği mülazasıyla söylüyorum. Bu kutsi dava döneklerden kurtulacağı mülazasıyla söylüyorum. Her gün yol yön değiştirenler, güzen gezen insanlarla bu çok önemli misyon eda edilemez. Yerinde sabit kadem olması lazım ki, devahi geldiği zaman onu orada dimdik bulması lazım ki, musibetler onu orada dimdik bulması lazım ki, dava kendisine tevdi edildiği zaman o davaya hizmet onu orada dimdik bulması lazım ki bu iş götürülebilsin. Hizmet terettüp ettiği zaman yerinde bulunmazsa, musibetler geldiğinde yerinde bulunmazsa, dayanılması gerekli olan şeylere dayanacağı zaman yerinde bulunmazsa, zamanın çıldırtıcılığı karşısında kendisine göre alternatif yeni şeyler araştırmaya kalkar yerinde bulunmazsa, bunlarla o büyük gemi yürütülemez. Karaya oturmuş o gemi yürütülemez. Onu yürütmek için Fatih ve Fatih'in ordusu ki Allah Resulü ni'mel emiru emiruha ve la ni'mel ceyş zalikel ceyş demiş. Karada gemi yürütecek kadar azimli, kararlı, inançlı ve niyet ettikleri şeyi mutlaka ne pahasına olursa olsun yerine getirme azminde olan insan ister. Yüzüp gezenler değil. Bu açıdan öyle bir mülahaza, o engin mülahaza ile her gün Cenab-ı Hakk'a teveccüh, davamız, hizmetimiz adına çok önemli, çok yararlı. İnsanlığın kurtuluşu adına çok önemli, çok yararlı. Ama bunun ötesinde bu insanlara bir Hazreti Bediüzzaman alakasıyla, aşkıyla, şevkiyle, bir İmam-ı Gazali aşkıyla, şevkiyle, bir Şah-ı Nakşibendi aşkıyla, bir İmam-ı Rabbani aşkıyla, şevkiyle yaklaşma meselesine gelince, onlar benim ufkumu açan meselelerdir, aşan meselelerdir. Onlar bu mevzuda ne duyuyor, nasıl duygulanıyor, bu işe nasıl sahip çıkıyorlardı? Bir şey söylemek bana düşmez. Haddimi aşmışlık olur. O zatlara karşı da saygısızlık etmiş olurum. Evet.
Herkes kendini ifade eder. Ümmeti Muhammed'le kalben ne kadar alakası varsa, işte o kadar ümmeti Muhammed'dir. İnsanlığı kucaklama mevzuunda himmeti ne kadar genişse, o kadar ümmeti Muhammed'dir. Tedelli yoluyla Allah tarafından mahlukata, yani mahlukatı Halik'ten ötürü sevme mevzuunda ne kadar engin, ne kadar kucaklayıcıysa, Allah'la irtibatı o kadardır bir insanın. Bir insana olduğundan fazla vazife yüklenemez, götüremez, altında ezilir. O kendi iç alemiyle inkişaf etmesi lazım. Münasebetini derinleştirmesi lazım. Alakalarını kuvvetlendirmesi lazım ki onu duyabilsin. Kullun ya'melu ala şakileti diyor Kur'an-ı Kerim. Herkes kendi karakterinin gereğini sergiler. Herkes kendi karakterinin gereği gibi konuşur. Herkes kendi karakterinin gereği gibi düşünür. Herkes kendi karakterinin gereği ölçüsünde bir misyonun altına girer. Herkes kendi karakterinin gereğince kavrar. Herkes kendi karakterinin gereğince sebat eder. Devamda bulunur. Amel kelimesiyle ki amelin karşılığı Frenkçe aksiyondur yani. Kimseye bir şey demeye hakkımız yok. Bir şey denecekse herkes kendine demeli. Ben niye böyle engin düşünemiyorum demeli. Bazen başını yumruklamalı, bazen göğsünü yumruklamalı, bazen kendine hitap etmeli, bazen belki kendine hin oğlu hin demeli. O bizi alakadar etmez. Aleykum enfusekum. Herkesin hali kendine düşer, siz kendinize bakın. Ben kendime bakarım. Ne kadar, kaç paralık insanım ona bakmaya çalışıyorum. Evet. İşte o da yine delilik istiyor biraz. Rehi sevdaya girmişlerin deliliği. Cünunuz, bize başka şeyler lazım değil diyen insanların deliliği. Leyla, Leyla diye soluklarını tüketenlerin deliliği. Şirin, şirin diye dağ delenlerin deliliği. Tabi camide vaaz-ı nasihatte olsaydım şöyle derdim. Gelin yeniden bir örfhane etrafında toplanıyoruz gibi. Herkes imkanlarını, ne olduğunu ortaya koysun. Burada bir yeminleşelim. Deli olma. Deli olmak için yeminleşelim diyebilirdim. Ama cami köşesinde değilim. Eskisi gibi konuşmuyorum. Şimdi hissiyat-ı umumiyeye riyakarlık unvanı altında mümaşat yapıyorum biraz. Azıcık da riyakarlık ister diyorum. Yoksa gönül kırarız, insan rencide ederiz. Deme lazım. Demek ki o eski yürek de yok bende. Bu dediklerim günah değil. Evet, kendi günahlarıma da kendim gece kalkar estağfurullah derim, onu ihmal etmemeye çalışıyorum. Sana layık kullarınla hemdem et, ne güzeldir. Ehli derdin veya dehrin sohbetine mahrem et. 6 asırlık Süleyman Çelebi bir hak erinden hala kulaklarımızda tın tın tınlayan mübarek bir söz. Sana layık kullarınla hemdem et. Ehli derdin sohbetine mahrem et. Gelin dertli olalım. Derdimiz derman olsun bize. Dertten kurtulma çareleri aramayalım.
Dediği gibi derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Pinhan arardım aslıma, aslım bana pinhan imiş. Veya derman arardım derdime, dediler derttir dermanın senin. Şikayet yok. Derd elinden dade geldim gelmedi derman bana, şikayet yok. Kamu bimarına canan devayı dert eder ihsan. İçin kılmaz bana derman, beni bimare sanmaz mı? Şikayet yok. Dayanmaya geldik, darılmaya değil. Şikayet yok. Varsa ona, innema eşku vesfi ve huzni ilallah. Dağınıklığımı, derbederliğimi, perişaniyetimi sana şerh ediyorum Allah'ım. Şerha şerh olmuş sine ister. Dert musikisini anlamak için. Bu neyi hatırlattı? Mevlana'yı. Sine khahem şerha şerha esfirak. Tabi guyem şerhi derdi iştiyak. Paramparça olmuş sine isterim ki derdi iştiyakı ona şerh edeyim. Paramparça olmuş sine isterim.